Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yine dizilerle ilgili örnekler yapmaya devam edeceğiz. Bu konu önemli. Sınavlarda çok karşınıza çıkıyor. Programlamada da çok kullanacaksınız. Birçok dilde diziler var. Şimdi önceki bir aslında derse başlamadan önce bir önceki derste sizlere hani ödev olarak verdiğim bir soru vardı. Soru neydi? Yaptığım örnek ile ilgili ufak bir değişiklik yapmanızı istemiştim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış yazıyordu. Bunu sondan terse yazdırın demiştim size. Yani kış, sonbahar, yaz, ilkbahar diye yazdırın demiştim. Şimdi onun işlemini yapayım isterseniz. Ondan sonra örnek çözümüne devam edelim. Şimdi mesela bakın buradaki for'u kopyaladım. Bakın burada ne yapıyorsun? Sileceğim ama tersini göstermek için. İlk sıfırıncı indeksten başlıyoruz. Sıfırıncı indeks, birinci, ikinci, üçüncü. Sıfırıncı indeksten başlayıp sonuncu indekse length'e kadar ama length eşittir yok burada. Ne oluyor length? 4 olduğu için i küçüktür 4 olursa ne olur? i'nin alabileceği değer 0, 1, 2, 3 olur. O yüzden burada da tersten yazdırmak için mevsimler length'ten başlatacağız arkadaşlar. Sıfırdan değil, şöyle parantez içinde yazalım. Mevsimler length eksi birden başlatacağız. Mevsimler length eksi bir. Yani mevsimler length ne? 4 tane elemanı var. 4. 4'ten bir çıkar 3. 3'ten başlatacağım. Sonra ne zamana kadar devam edeceğim? I büyük eşit sıfır olduğu sürece devam edeceğim. I sıfırdan küçük bir sayı olduğu zaman keseceğim döngüyü. Ve i'nin değerini bir azaltacağım. I eşittir i eksi bir olacak. Bunu siliyorum artık. Buna ihtiyacım yok. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Direkt console write'tan şu kısım aynı zaten. Mevsimler i diye yazdırdığım zaman tersten yazdırmış olacağım. Run edelim. Bakın kış, sonbahar, yaz, ilkbahar. Az önce neydi? Şöyle bakın. İlkbahar, yaz, sonbahar, kıştı. Tersten yazdırmış olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi bu soruyu da çözdük. Şimdi örnek bir soru çözümüne geçelim. Evet. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Aşağıda verilen dizideki en büyük elemanı ve bu elemanın indeksini bulunuz diyor. Bu bir mülakat klasiği ya da sınav sorusudur. Klasik sınav sorusu ya da klasik mülakat sorusudur. Birçok dilde karşınıza çıkabilir. O yüzden hani biz de bunu çözeceğiz. Şimdi bir dizi verilmiş bize. Bu dizileri çözen yani bunu bulan bir algoritma programı yazmamız lazım. Önce algoritmayı kafamızda düşüneceğiz. Nasıl bulabilirim? Şimdi bir kere for loop yazacağım kesin. Bir for döngüsü yazacağım. Tek tek kontrol edeceğim ama kontrol ederken nasıl bir mekanizma, nasıl bir yol izleyeceğim? Şimdi bir kere bir değişken tutacağım arkadaşlar. Değişken max isminde bir değişken tutacağım. İlk olarak ilk değerini atayacağım bu değişkene. Max ismindeki değişkene. Max değişkeni maksimum sayıyı tutuyor. İşte max da diye maksimumu kısaltılmış max diye düşünün. Max değişkeni ilk değeri dizimizin ilk değeri olacak. Daha sonra ben bu dizi içinde artık ilk değer bu bir olduğu için sıfırıncı değeri tuttuğum için birden başlayacağım gezmeye. Birden başlayıp şu 7'den başlayıp son eleman 18'e kadar sırayla 7, 33, 5, 34, 18 her neyse tek tek hepsini dolaşacağım. Bunları dolaşırken arkadaşlar kontrol edeceğim. Max'tan büyük mü? Yani bu benim kontrol ettiğim değişken max değişkeninden daha büyük mü değil mi diye kontrol edeceğim arkadaşlar. Kontrol ederken eğer benim karşıma çıkan sayı bu max değişkeninden büyük ise max değişkenin içeriği bu sayıdır diyeceğim. Değilse devam edeceğim. Bir sonraki değere bakacağım. Mesela 12 örneğini düşünün. Önce 12'yi atacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Max int diyeceğim. Bir tane değişken oluşturacağım. Max diyeceğim. Sayılar sayılar 0 ilk eleman. Tamam, ilk elemanı alacağım. Daha sonra bir for döngüsü kuracağım. Döngüde gezerken tek tek bakacağım işte for döngüsü. For i birden başlayıp nereye kadar? Sayılar i küçüktür sayılar length'e kadar diyeceğim. Gezeceğim. Gezerken kontrol edeceğim. Şu max diye atadığım sayı 7'den büyük mü değil mi? Eğer max küçükse ya da bu 7 sayısı bu max'ten büyük mü küçük mü değil ona bakacağım. Eğer 7 max'ten büyükse diyeceğim ki max eşittir işte neyse 7. Ama şu an küçük değil mesela 12 bu örnekte küçük değil. O yüzden burada bir şey aksi takdirde bir şey yapmayıp devam edeceğim. 33'e bakacağım. 33 mesela 12'den küçük. Max eşittir 33 diyeceğim. Ya da işte indeks eşittir. İndeks değişkeni tutacağım arkadaşlar. İndeks eşittir. Bunun indeksi neyse i diyeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. 5, 34, 18 hepsine tek tek bakacağım. En büyük sayıyı bulacağım. Hemen yazalım kodu. Zaten başladık. Bir de max index tutalım arkadaşlar. Int max index. Max index de ilk eleman olsun. Sıfır olsun. Tamam.
For döngüsüne başlatıyorum. For int i eşittir 1. 1'den başlayacağım. I küçüktür sayılar length diyeceğim. I plus plus diyeceğim. Ee, evet. IntelliSense bana doğru önerdi. Direkt kabul ettim. Onu yazmakla vakit kaybetmiyorum. Şimdi döngümün içinde kontrol yapıyorum. If diyorum. Bakın. Sayılar i. Eşit max değil. Önerdiği için hızlı olsun diye bastım da. Büyüktür max. Yani şu anda max ne o? İlk eleman 12. Max'in içeriği 12. Sayılar iyi. Yani bir ilk eleman birden başlıyor. Bak indeks 1 burası. 7. Max'ten büyük mü? 12. Hayır değil. O yüzden bir şey yapmayacak ama devam edecek. Büyük olsa ne yapacağız? Mesela 33 12'den büyük. Bu durumda ne yapacağız? Böyle olduğu durumda yapmamız gereken şöyle. Max eşittir. Sayılar iyi diyeceğim. Ondan sonra max index eşittir iyi diyeceğim. Şöyle bu şekilde şunu da şöyle aşağı alalım. Daha güzel oldu. Bu şekilde bir algoritma kuracağız arkadaşlar. Tamam. Aksi takdirde şu if'in içine girmezse bir sonraki elemana geçmiş olacak. Bu şekilde maksimum indeksi ve max'i bulmuş olacağım. For döngüsünün bitişinde de console writeLine max diyeceğim. Hem maksimum sayıyı yazdıracağım. Dur. Şöyle yapalım. Max sayı 2 nokta üst üste şöyle artı diyelim max artı şöyle artı indeks maksimum sayının indeksi de ne arkadaşlar? Max index şu. Tamam. Bu şekilde bir şeyimiz oldu. Örneğimiz oldu. Çalıştıralım bakalım. Max sayı 34, indeks 4 dedi. Bakın maksimum sayı 0, 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar, bu sorunun cevabı da bu şekilde. Bu klasik bir sınav sorusudur. Hani bunu yapmış olduk. Bunu mesela aynı şekilde bu sorunun cevabını Java'da da bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Değişen bir şey olmayacak. Algoritmamız aynı. Aynı algoritmayı Java'da, C'de, C++'da uygulayabilirsiniz. Yani aslında şu algoritmayı öğrendiğiniz zaman siz birçok dilin ilk aşamasındaki sınav sorusu ya da mülakat sorusu gibi bir soruyu hani junior seviyesinde öğrenmiş oldunuz. Evet arkadaşlar videoları beğenelim, arkadaşlarımıza paylaşalım. Derslerin devamı için unutmayalım. Lütfen bunları yapalım. Desteğinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın.